Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizinle ceviz pare tatlısı yapıyoruz. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su ekliyorum. Şerbetimizin kıvamı, ölçüsü çok güzel olacak. Bu şekilde klasik su bardağı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yarım bardak daha ekledim. Tenceremin altını açtım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu aşama gerçekten önemli. Mutlaka şerbetlerinizi şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca 10. dakikada böyle 5-6 damla kadar limon ekliyorum. Limon tatlımızın şekerlemesini engelliyor biliyorsunuz. 3 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Soğuması için ayrı bir kaba aktarıyorum. Ben her zaman şerbetleri kaynattıktan sonra böyle cam bir kaba aktarıp soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Şimdi oda sıcaklığındaki tereyağını hamur yoğurma kabımın içine alıyorum. 100 gram tereyağı 100 milimlik çay bardağıyla da sıvı yağ kullanıyorum. 2 tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerine kullanmak için ayıracağım. Yani bir tüm yumurta, bir tane de yumurtanın akını ekliyorum hamura. Bu arada bütün malzeme listesini her zamanki gibi açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Sarıyı bu şekilde kenara kaldırıyorum. Şimdi tatlımın hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Önce yağlarla birlikte yumurtaları iyice karıştırıyorum. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ben bu tatlıyı mutlaka pudra şekeriyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama elinizde yoksa o an kullanmak zorundaysanız toz şekerle de yapabilirsiniz. 1 çay bardağı irmik kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çay bardağım hep aynı 100 milimlik çay bardağı. Bu şekilde irmiği de biraz karıştırıyorum. Şimdi un eklemeye başlayacağım. Önce unumun bir kısmını alıyorum. Üzerine kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Ben bütün hamur işlerinde mutlaka unun üzerine eklemeyi tercih ediyorum bu malzemeleri. Çünkü bu sayede çok daha eşit bir dağılım sağlıyor. Direkt sıvının üzerine kabartma tozu, vanilya eklemek istediğim dağılımı sağlamıyor. Önce burayı biraz karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı krema gibi bir kıvam aldı. 1 çay bardağı öğütülmüş ceviz ekliyorum. Tatlımızın adı ceviz pare olduğuna göre tabii ki cevizsiz bir hamur düşünülemez. Yine bir miktar un ekliyorum. Un konusunda her zaman kontrollü gitmenizi tavsiye ederim. Benim vereceğim tam ölçülü un sizin hamurunuzda fazla gelebilir. Çünkü her unun sıvıyı kaldırma ölçüsü farklı oluyor. O yüzden lütfen videoda iyice gözlemleyin kıvamı. Ben tabii ki yine söyleyeceğim. O klasik 200 milimlik su bardağıyla böyle 3 bardağa yakın un ekledim. Ama ben bile kontrollü gidiyorum. Bakın sürekli kıvam kontrolü yapıyorum. Çünkü çok sert bir hamur yoğurursak tatlımız şerbetini çekmekte zorlanır. Ama çok yumuşak bir hamur yaparsak bu defada pişerken yayılma olur. Bunu önlemek için gördüğünüz gibi elime yapışmayı bırakıyor. Kabına da yapışmıyor. Artık böyle güzel yuvarladığım zaman da şekil alabilen bir hamur oluyor. Ama dediğim gibi yumuşaklığı hiç kaybetmiyorum. Bu şekilde tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Tatlımın hamuru hazır olduğu zaman hiç beklemeden hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Bu arada fırınımı da 180 derecede fanlı olarak açtım. Isıtmaya başladım. Hazırladığım tatlıyı bekletmeden hemen fırına göndereceğim. Tepsiyi birazcık yağlıyorum ve peçeteyle fazlasını alıyorum. Böyle ceviz kadar bir hamur parçası alıyorum elime ve 2 avucumun arasında iyice sıkıyorum öncelikle hamuru. Ondan sonra yuvarlamaya başlıyorum. Bu şekilde hazırlarsanız çok daha güzel piştiği zaman çok daha güzel görünen tatlılarınız olur. Yani böyle dağılmış formda olmasını istemiyorum. O yüzden ben şekil verirken de oldukça özen gösteriyorum. Önce 2 avucumun arasında sıkıyorum. Sonrasında da yuvarlayıp hafiften böyle üzerine bastırıp tepsiye diziyorum. Bütün hamurlarım bittikten sonra ayırdığım yumurta sarısını iyice çırpıyorum. Bazılarınız mesela şikayetçi olabiliyor. Benim tatlımda yumurta kokusu oldu diye.
Eğer yumurta sarısını iyice çırparsanız tatlınız piştiği zaman yumurta kokmaz. Bu şekilde iyice çırpılmış yumurta sarısını eşit bir şekilde bütün tatlılarımın üzerine sürüyorum. Ve hazır olan tatlıyı, daha doğrusu yumurta sarılarını sürdüğüm tatlının üzerine son dokunuş olarak ceviz ekliyorum. Böyle bütün cevizler bence bu tatlıda çok güzel görünüyor. Şimdi iyice kızarana kadar fırına götürüyorum. Gördüğünüz gibi böyle altın sarısı güzel bir renk aldı. Hemen soğumuş olan, daha doğrusu oda sıcaklığına gelmiş olan şerbetimle tatlıyı buluşturuyorum. Bütün şerbeti ben tatlının üzerine aktardım. Hiç kenarda şerbet ayırmadım. 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Zaten şerbetini tamamen çekecek. İşte cevizpare tatlısını yapmak bu kadar kolay. Tarifimi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Denediğiniz tariflerimin fotoğraflarını bana göndermeyi unutmayın.